Tek bir karış toprak koklayamayacaksın Zeynep. Bu servet sadece benim hakkım, diyerek kapıyı yüzüne kapattı. Kasabadaki devasa tarlaların, ambarlar dolusu buğdayın tek sahibi oydu artık. Ama koca konakta yapayalnızdı. Yıllar geçip de amansız bir hastalık kapısını çaldığında elindeki altınların ona bir nefes bile satın alamayacağını anladı. Hırsla biriktirdiği o devasa servet şimdi bir imza atacak mecali kalmayan yalnız bir adamın en büyük zindanıydı. Anadolu'nun bağrında toprağın altın sayıldığı o eski kasabada yaşayan Osman, hırsı yüzünden kalbini taşa çevirmiş bir adamdı. Babası vefat ettiğinde geride kalan uçsuz bucaksız tarlaları, ambarları ve 2 katlı taş konağı kız kardeşi Zeynep ile paylaşması gerekiyordu. Ancak Osman, kadın kısmına toprak düşmez, bu mallar atadan erkeğe kalır diyerek hileli tapularla kardeşinin hakkına el koydu. Zeynep, kucağında hiçbir şey olmadan, gözünde yaşlarla abisinin konağından kovulurken sadece göğe bakıp sessizce iç geçirdi. Osman, kazandığı zaferin sarhoşluğuyla yıllarca malına mal kattı. Kasabanın en zengin adamı oldu ama ne bir yuva kurabildi, ne de o koca konakta sesini duyacak bir dost bulabildi. Yıllar hırsının ağırlığı altında hızla akıp giderken, bir sonbahar günü Osman yatağından kalkamadı. Amansız bir hastalık bedenini esir almıştı. Kasabanın en pahalı doktorlarını çağırdı, çuvalla altın döktü ama kimse derdine derman bulamadı. O güvendiği paralar odasındaki soğuk duvarları ısıtmaya yetmiyordu. Pencereden dışarı baktığında uzaktaki mütevazı evinde evlatlarıyla, torunlarıyla huzur içinde yaşayan, sofrasında hep bir tas sıcak çorbası olan kız kardeşi Zeynep'i gördü. Kendi eliyle ördüğü o altın zindanın içinde susuzluktan kuruyan dudaklarıyla bir yudum su isteyecek kimsesi yoktu. Malını mülkünü kime bırakacağını düşünürken parmaklarının arasından kayıp giden ömrünün hiçbir değeri kalmadığını anladı. Bir gece vakti elinde sımsıkı tuttuğu o hileli tapularla yatağında son nefesini verdi. Ertesi gün konağa girenler, devasa servetin ortasında tek başına can vermiş bir adam ve açık pencereden içeri savrulan kuru sonbahar yapraklarını buldular. Dünya malı dünyada kalır ama kul hakkı ahirete kadar insanı kovalar.